Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Körfez Gayrimenkul, Kozal, Çimsa ve ADESE hisselerini analiz edeceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce hafta sonu yaptığım Cante analizi için gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu tarz mali tablolar analizi videolarımın devamını istiyorsanız yorumlara yazın lütfen ve hangi hissenin mali tablolar analizini yapılmasını istiyorsanız lütfen yazın arkadaşlar. Ona göre her hafta sonu belirleyeceğimiz bir hissenin derinlemesini, analizini yapıp mali tablolar analizini de inceleyeceğiz. Şimdi analizlere başlamadan önce şunu da tekrardan hatırlatalım. Burada anlatılanların hiçbirisi bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bir eğitim amaçlıdır. Hadi başlayalım arkadaşlar. Körfez Gayrimenkul hissesiyle başlıyorum arkadaşlar. Körfez Gayrimenkul hissesinde şöyle birkaç gün önce gördüğünüz gibi iki farklı indikatörde uyumsuzluk gelmiş arkadaşlar. Arkasından düşüş gelmiş. Bugün boşluklu bir şekilde aşağıdan 43 seviyesinden açılışını yaptı arkadaşlar hissemiz. Ve daha sonrasında toparlayıp yönünü yukarı çevirdi. Şurada bir boşluk var görüyorsunuz. Bu boşluğu ve şu yukarıdaki boşluğu bugün kapatmış oldu arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalaması olan 46.40 seviyesinin üzerinde kapatması güzel. Yarın da yükselişin devamı durumunda önümüzdeki dönemde ilk etapta 54.30 seviyesine doğru bir hareket beklerim. Sonrasında 57.60 seviyesine doğru bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Buraları geçtikten sonra bir hedef çalışması için tekrardan bir video yaparız arkadaşlar. Şimdi düşüş yönlü durumda ise 44.90, 45 diyebiliriz şöyle kabaca. Bu seviyelerin direnç olarak çalışmasını beklerim. Eğer çalışmazsa ve kırılırsa İlk etapta 40.74 seviyesine doğru bir düşüş gelebilir. Orası da kırılırsa eğer şurada 38.12 seviyesinde Fibonacci desteğimiz var. Ben buralardan bir destek alıp yönünü yukarı çevirmesini beklerim düşüş senaryosunda. Kozal hissesine geçiyorum arkadaşlar. Kozal hissesi şu şekilde bir düşen regresyon kanalı içerisinde hareket ediyor. Şurada bir Fibonacci desteğimiz var 21.96 seviyesinde. Bu seviyenin kırılmaması güzel. Buradan desteğini almış gözüküyor arkadaşlar. Aynı zamanda bir dip çalışmasını da tamamlamış gözüküyor gri mumlara geçerek. Fakat 22.86 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasını bir türlü geçemedi arkadaşlar. Yani şu düşüş başladığından beri sürekli denediği nokta 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmak. Fakat bir türlü başaramadı. Şurada kanalın dip noktasından desteğini alması ve aynı zamanda Fibonacci desteğinden desteğini alması güzel. Birkaç gün içerisinde bu 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasını da kırmasını beklerim. Tabi bu durumda ilk etapta gideceği nokta 23.82 21 günlük Kaufman hareketli ortalaması olur arkadaşlar. Buralar kırılmadan üzerinde 2 gün yükseliş mumuyla kapanış görmeden bu hissemiz için düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Bakalım hep birlikte takip edeceğiz. Eğer ki Kaufman hareketli ortalamasının da üzerinde 2 gün kapanış yaparsa muhtemelen şu iki direnci de kıracaktır. İlk etapta 26 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Yükseliş yönlü senaryonun devam etmesi durumunda bir sonraki direncimiz ise 27.68 seviyesinde. Şimdi düşüş yönlü olarak düşünürsek eğer bu 21.92'deki Fibonacci desteğimizin kırılması durumunda bir alt desteğimiz 19.49 seviyesindedir arkadaşlar. Ben buralara kadar gitmesini beklemiyorum açıkçası. Yönünü buralardan yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Şimdi Çimsa hissemize bakalım. Çimsa hissesinde şurada 33.20 diyebiliriz. 33.10 diyebiliriz. Yani bu seviyelerde bir Fibonacci desteğimiz var. Şurada daha önce kırmayı denediğini, başaramadığını, şuralarda 17-18 Ekim tarihlerinde kırmayı denediğini ve başaramadığını, 20 Ekim'de kırdığını, ertesi gün tekrar üzerine attığını görüyoruz. Bugün de tekrardan bu desteği kırmaya çalıştı arkadaşlar. Tam da destekte kapanışını yaptı. Yarın da bir takip etmek lazım. Eğer bu desteğin altında 2 günlük bir kapanış yaparsa düşüşün ilk etapta 29.56 seviyesine kadar devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Buradan desteğini alırsa ilk etapta 37.24 Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir hareket görebiliriz. Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde 2 gün kapanış yapmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar bu hissemiz için. 37.24 Kaufman hareketli ortalamasını da kırdıktan sonra ilk etapta deneyeceği seviye 39.80 seviyesi olur.
Orası da kırılırsa eğer 44.40 seviyelerine doğru bir hareket beklerim arkadaşlar. Şimdi bir diğer hissemiz ADESE hissesine geçmek istiyorum. ADESE hissesi, şurada bir desteğimiz var 1.91 seviyesinde. Buradan da daha önce defalarca destek alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz hissemizin. Nitekim geçtiğimiz haftada buradan desteğini almış. Bu haftada yükselişine devam etmiş gözüküyor. Fakat bugün çok kritik bir seviyede kapatmış. 2.10 Kaufman hareketli ortalamasında kapatmış arkadaşlar. Yarını da bir takip etmek lazım. Eğer bu seviyenin üzerine atıp 2 gün kapanış yaparsa yükseliş mumuyla birlikte muhtemelen şu seviyeleri de aşacağını düşünüyorum. 2.22 seviyelerini. Bu durumda ilerleyen dönem için 2.48 seviyesine doğru bir hareket beklerim. Burası da kırılırsa gideceği seviye 2.71 seviyeleri olur arkadaşlar. Fakat dediğim gibi yarını da takip etmekte bir fayda var. Şu Kaufman hareketli ortalamasında bir dirençle karşılaşıp yönünü tekrardan aşağı yönlü çevirebilir. Bu durumda tekrar 1.91 seviyelerini test edebilir arkadaşlar. Burası kırılırsa eğer ve altında 2 gün kapanış yapılırsa 1.74 hatta belki 1.66 seviyelerine kadar bir düşüş normal olur arkadaşlar. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.